Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Size ekşi maya nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Ve bu hiç bozulmayacak bir ekşi maya. Görmüş olduğunuz benim ekşi mayamın görüntüsü. Daha doğrusu un tarhanasının görüntüsü. Ben ekşi mayamı un tarhanamdan ayırıyorum. Bakın şu şekilde yazın un tarhanası yapıyorum. Bu videoyu da o zamandan çekmiştim ama bir türlü koymaya fırsat bulamadım. Un tarhanamı görüyor musunuz? Ne kadar güzel mayalandı. Un tarhanası nasıl yapılır? Bez kullanmadan yapıyorum ben bu tarhanayı. Bez kullanmadan tarhana nasıl yapılır diye yazarak bu tarhana tarifimi de izleyebilirsiniz. Açıklamalar kısmına da detaylı bir şekilde anlattığım her şeyi yazarak bu tarhananın tarifini de bırakabilirim. Un tarhanamı yaparken tarhanadan bir miktar tuzunu atmadan önce ayırıyorum. Ve şu şekilde altını üstünü unla besleyerek dolaba koyuyorum. Üzerini güzelce hava almayacak şekilde kapatıyorum. Daha sonra onu çalıştırarak sürekli ekşi mayalı ekmek yapmak için kullanıyorum. Bakın bu tarhana hamurumdan ayırmış olduğum mayam yaklaşık 2 yaşında. Böyle bir büyük beze kadar koymuştum. İlk zamanlar ekmeğimi yaparken tarhanadan olduğu için ekmeğim böyle çok güzel pembe, turuncu gibi oluyordu. Tabi zamanla yapa yapa mayayı besleye besleye beyaz unla böyle mayam açıldı, beyaz oldu rengi. Gerçekten çok güzel. Şimdi bu mayamı şöyle çıkardım. Yaklaşık 2 haftadır da kullanmıyorum. Bu mayayı öyle sürekli 3 günde bir, 5 günde bir beslemeniz gerekmiyor. Ayda 2 kere ekmek yapsanız, çalıştırsanız yeterli. Ben de öyle yapıyorum. Ayda 2 kez ekmek yapmaya çalışıyorum. Bazen haftada 1 yapıyorum. Çok güzel oluyor o zaman. Beslediğim zaman daha hoşuna gidiyor mayanın. Şöyle mayayı bir elimle iyice bir karıştırıyorum, unuyla beraber ufalıyorum. Bugün bu mayamı besleyeceğim, çalıştıracağım. Sabaha kadar kalacak. Sabah da inşallah güzel bir ekmek hamuru yoğuracağım. Şöyle mayamın üzerine biraz su koyuyorum. Normal oda ısısında su. Şöyle 1 fincan da un ekledim. Şöyle yarım fincan daha koyayım. Şimdi güzelce yoğuracağım. Ve mayamı çalıştıracağım. Şöyle suyumun tamamını ekledim. Şöyle sulu kıvamda olacak. Kıvamını size biraz sonra gösteririm. Biraz daha su ekleyebilirim. Şöyle iyice yoğuruyorum. Hemen zaten suyu ve unu görünce epeydir de 2 haftadır da su ve un görmediği için çok güzel bir şekilde suyu ve unu alıyor maya. Mayalar canlı varlıklar zaten ve bizim için çok faydalı mayalar. Mayalar binlerce yıldır yeryüzünde ekmek yapmak için kullanılıyor. B vitaminleri yönünden maya çok zengin. O yüzden lütfen bol bol mayalı ürünler, ev yapımı mayalı ürünler tüketin. Özellikle koronadan korunmak için, korona olduysanız iyileşmek için bol bol doğal mayalı ürünler yiyin. Bakar mısınız nasıl güzel toparlandı. Suyu ve unu görünce çok hoş bir kıvamı oldu. Kıvamını görüyorsunuz, kopmuyor havaya kaldırdığımda. Şöyle biraz daha su ekliyorum. Biraz sulu olarak bırakmak istiyorum mayamı. Dediğim gibi korona geçirenler, korona geçirdikleri dönemde bol bol mayalı ürünler yesinler. İşte ev yapımı mayalarla yapılmış ekmek, poğaça, börek, çörek gibi, turşu mesela o da mayalı bir ürün. Kefir, yoğurt, ev yoğurdu çok önemli. Korona olanlar mutlaka ev yoğurdunu da bol tüketsinler. Şöyle güzelce oldukça sulu bir şekilde karıştırdım, yoğurdum. Üzerine birazcık daha su serptim. Şöyle üzerine çok az da un serpiyorum. Ve sonra mayalanmak için ağzını kapatacağım. Biraz böyle kalorifer peteğine yakın bir yere bırakacağım. Şimdi kış aylarında olduğumuz için evler biraz serin oluyor tabii. Ben şöyle kalorifer peteğinin yakınına koyacağım. Böyle bir sabaha kadar dinlensin. 7-8 saat dinlensin bu şekilde. Aslında 5-6 saat dinlenmesi yeterli ama çok hani erken saatte kalkamazsanız 7-8 saat dinlenebilir bu şekilde. Evet, şöyle miktarını da size göstereyim. Bakın bu şekilde çok güzel dinlendi mayam. Sabah gösteriyorum, bakın şöyle çok güzel kabarmış. Şimdi buradan tekrar maya için ayıracağım. Bunun içerisinde, bu mayamın içerisinde şeker, tuz, hiçbir şey yok. Sadece su ve un
var. Şöyle biraz bir kabımın içerisine un koyuyorum. Unun şöyle kenarlarını yükseltiyorum ki tam mayayı böyle ortasına yerleştirmek için. Elimle de şöyle bastırıyorum, unları kıyıya doğru yükseltiyorum. Mayamı içerisine koyacağım. Şöyle 2 beze kadar koyup ondan sonra üzerini unla kapatacağım. Hava almayacak şekilde her tarafından sıkıca yine streçle kapatıp buzdolabına koyacağım. Ben genelde buzdolabının kahvaltılık bölmesine koyuyorum. Kahvaltılık bölmesi 0 derece olduğu için hani orada çok hızlı mayalanmıyor. Çünkü buzdolabında da mayalanması devam ediyor. Ama 0 derecede daha az çalışıyor maya. Bakın kıvamını görüyor musunuz? Çok güzel, krem gibi. Ve böylece ayda 2 kez çalıştırmanız yeterli oluyor. Çok uzun süre çalıştırmazsanız, 1 aydan daha uzun bir süre, o zaman mayanız ölebilir, küflenebilir. Evet, şöyle bakın kıvamını görüyorsunuz. Kek hamuru kıvamında. Böyle 2 tane koyacağım bu şekilde. Şöyle büyük bir beze olsun istiyorum. Kalanıyla da ekmek hamuru yoğuracağım. Dediğim gibi bunun içerisinde hiçbir şey yok. Tarhana hamuruna tuz eklemeden önce bu mayamı ayırıyorum ben. Siz de mutlaka tarhana hamurunu yaptığınızda tuzunu eklemeden önce, iyice mayalandığı dönemde tuzunu eklemeden önce ekmek hamuru için mayanızı ayırın. Tarhana yapımında, bez kullanmadan tarhana yapımında bunu detaylı bir şekilde orada maya ayırmayı da göstermiştim. Oradan da izleyebilirsiniz. Mayamın üzerini şöyle iyice unla kapatıyorum. Bu üzerine serptiğim unun bir ölçüsü yok. Üzerini örtsün istiyorum. Sonra da streçle çok güzel bir şekilde kapatacağım. Sıkıca hava almayacak şekilde kapatıp buzdolabının kahvaltı bölmesine 0 dereceye yerleştireceğim. Dondurucuya koymanızı önermem. Mayanız donabilir. 0 derece iyi. Eğer 0 derece kahvaltı bölmesinde yeriniz yoksa buzdolabının içine de koyabilirsiniz. İçinde herhangi bir rafta durabilir. Bir sakıncası yok. Şöyle iyice kapatıyorum, bakın hava almayacak şekilde. Gerçekten çok güzel ekmeği oluyor. Böyle sünger gibi gözenekleri olan bir ekmeği oluyor. Ben bundan ekmek, pide, çörek, börek her şeyi yapıyorum. Normal un kullanarak yapıyorum. Doğal unlarla da yapıyorum ama normal unla bile ekşi mayalı ekşi maya kullanarak yapmış olduğum ekmekler o kadar güzel oluyor ki anlatamam size. Yani ununuzun ne olduğu çok önemli değil. Mayanız kaliteli ise gerçekten ortaya çok farklı bir şey çıkıyor. Şimdi size ben daha sonraki bir videoda bununla yapmış olduğum, normal unla yapmış olduğum ekmek hamurunu da göstereceğim. İç dokusunu göstereceğim yani. Bakın şöyle hemen ekmeklerimden daha doğrusu yapmıştım bu üzümlü ekmeğim. Böyle kalıplar, borcamlardan da kalıp kullanıyorum. Çok iyi oluyor. Üzerini de böyle nemliyken, sıcakken örtelim, nemini kaybetmesin. Bezi de yanında hazır. Bakın şöyle hemen bir iç dokusunu da göstereyim. Daha sonra size bunun tarifini vereceğim. İçini görüyorsunuz, sünger gibi. Hoşça kalın.